Bugün Epstein vakasında farklı bir okuma yapacağız. Yöneltilen ve gerçek olan o adi suçların dışında bu adam nasıl bir yöntem izlemiş? Bu kadar çok bilim adamını, bu kadar çok sanatçıyı, bürokratı, oyuncuyu nasıl etrafında toplamış? Bunlar üzerine bir okuma yapacağız ki bence çok önemli. Yeni dünya düzenini, daha doğrusu yeni dünya düzensizliğini anlamak ve bazı konularda demek için, onu idrak edebilmek için bu okumaların yapılması gerektiğini düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle takılmamanız için Epstein diyoruz ama doğrusunun adı batsın. Doğrusunun Epstein olduğunu söylemek isterim. Stein takısı Almanca'da İngilizce'deki stone kelimesi aynı kökten geliyor ve taş anlamına geliyor. Zaten Aşkenaz Yahudilerinde de Epstein soy ismi çok bilindik bir soy isimmiş. Einstein, Epstein. Bu da bir ek bilgi olarak geçsin. Şimdi bu Epstein denilen adamın en büyük yeteneklerinden bir tanesi çok önemli insanları bir arada toplaması. Çok önemli dediğime bakmayın, karakter yoksunu diyebiliriz elbette ki, ama dünya üzerinde ses getirmiş, etki yaratmış Bill Gates gibi ve Elon Musk gibi önemli siyasetçiler, bürokratlar, Noam Chomsky, yani düşünün, maillerinde bu adama akıl veriyor, bu adamdan akıl alıyorlar. Savunmaları için bu adama savunma metinleri yazıyorlar. Hani bu adamları nasıl manipüle edip ağına düşürmüş ve bu düşürdüğü, kurduğu tırnak içerisinde seçkin elit kesim dünyaya ne şekilde yön vermişler, finans, medya ayakları neler yapmışlar, dilim döndüğünce ve algoritma el verdiğince bir şeyler anlatmak istiyorum size. Gücü yan yana getirme etkisi olduğundan bahsetmiştim size ve bu adamın kuantum fiziği, yapay zeka, genetik gibi konulara da entelektüel bir merakı var. Bu bilgi bizim için önemli. İlerleyen zamanlarda bunun neden önemli olduğunu ve bu adamın ne yapmaya çalıştığı üzerine daha çok bilgi sahibi olacaksınız. Parlak zihinleri buluyor. Sistemi bu. Parlak zihinleri buluyor. Küçük bir çember haline getiriyor. Birini buluyor mesela. Sonra o diğerine referans oluyor ve bu gizli seçkin ağ aslında kendileri de katılmak istiyorlar daha sonradan. Yani Epstein bu isimlere bir lüks hayat, bir lüks sunmuyor aslında. Zaten gelen isimler zaten varlıklı. Zaten kendilerine göre bir gücü var. Ne sunuyor? Entelektüel bir kulüp olma hali sunuyor başlarda. Bilimi fonlayarak kendine bir meşruiyet kazandırıyor ve bu güveni de iş adamlarını, iş kadınlarını ve diğer bilimle uğraşanları aslında etkilemek için kullanıyor. Bir ismi ikna ettiği zaman o isim diğer isimler için bir güven onayı haline geliyor. Epstein'in servetinin kaynağı hala şu ana kadar net olarak bilinemiyor. Çok yüksek miktarda serveti olduğu, hatta son olarak ölümünden 2 gün önce 1953 Vakfı diye bir vakıf kuruyor ve bu vakıfta çok yüksek paraları, işte bu Ghislaine Maxwell suç ortağı ve eşi olarak biliniyor. Çok genç bir sevgilisi, diş hekimi bir sevgilisi var. Büyük bir kısmını ona veriyor. Avukatı var, ona veriyor. Ve çeşitli yerlere aslında bir fon kurarak o parayı da oralara aktarıyor ölümünden 2 gün önce. Bu adam necidir? Neci olarak biliniyor dışarıda? Aslında bir fon yöneticisi olarak biliniyor ve öyle bir fon yöneticisi ki 1 milyar doların altında varlığı olanlara hizmet vermiyor. Zaten en yakın dostlarından bir tanesi Victoria's Secret'ın sahibi Leslie Wexner. Bu adam kendini sıradan bir yatırım danışmanı olarak değil de bir servet yöneticisi olarak tanıtıyor. Hedefinde, stratejisinde binlerce müşteriye ulaşmak yok. Sadece belli kişilere ulaşmak var, çünkü onlar üzerinden de bir network sağlayacak. Aynı zamanda vergi konusunda da, daha doğrusu vergiyi gizleme, daha az vergi denetimine takılma konusunda da bir uzman. Yani elitlerin parasını yönetmesi bu yüzden de aslında çok önemli. Çünkü paranın nereden geldiği ve nereye gittiği konuları aslında dolambaçlı yollarla karmaşık hale geliyor. Hani yatırım, servet danışmanlığı diyoruz ya, sadece servetine servet katmak için değil. Bu vergi olaylarından kaçınmak, daha az denetime girmek gibi danışmanlıklar da veriyor aynı zamanda. Ve tabii ki de bu adamın asıl olayı şantaj ekonomisi. Yani malikanesinde öyle şeyler bulunmuş ki hani detay kişi isimleri, dosyalar, her kişinin ayrı dosyaları ve CD'leri, her şeyi detay
kayıt altına almış. Mailler de açık bir şekilde halka. Tabii ki bu halka açık verilen, bunu da söylemem gerekir aslında yeri gelmişken. Biz 3 milyon dosya, 3 milyon dosya diyoruz fakat bu dosyalarda bir kısımları sansürlenerek veriliyor ve unutmayalım ki Amerika Adalet Bakanlığı tarafından bu dosyalar servis ediliyor. Elbette ki Trump'ın onayından ve Trump'ın çevresinin onayından geçerek bu dosyalar bizim önümüze geliyor. Yani görmemiz gereken kadarı geliyor. Bunu da unutmayalım. Çünkü yine saklanan bir kesim elbette ki var. Adam öldü. Şu an bizim önümüze servis edilen o ünlü isimler kadar daha fazla arkada karanlıkta görünmeyen isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bu dosyalarda belki yine 5-10 yıl sonra bir kısmına daha ulaşabiliriz. Belki Trump hükümeti gittikten sonra ulaşabiliriz. Çok ciddi bir kayıt altına almış. Yani buna bal tuzağı da deniyor. Bu çok bilindik bir şey aslında. Değil mi? Bu bilindik bir şey. Yani siyasetçilere ve önemli figürlere yapılan şantaj aslında dünyanın her yerinde olan bir şey. Ve bu adamın ana olayı bu. Önce bir dostluk kuruyor. Çeşitli şekillerde birini elde ettikten sonra o arkadaşı Epstein'e güvenerek değil, arkadaşına güvenerek bu ağın içerisine geliyor. Ve bu ağın içerisine o kadar çok kişi gelmek istiyor ki o kadar çok kişi bir üstüne statü katmak. Onlar da çok fazla kişiyle aslında iletişim kurmaya çalışmışlar. Bütün dünyada mesela Putin'le gerçekten de adam bayağı bir görüşmek istemiş ve bu emeline ulaşamamış. Bizim ülkemizden de birkaç kişinin adı geçti. Onlarla da zaten görüşmüş. Maillere her cevap veren ve her mail trafiğinin içerisinde olan bu adi suçlara karışmıştır diyemeyiz. Evet, ama bu adamın adı 2005 yılında ilk defa böyle bir adi suçla anılıyor ve hapse giriyor. Demem o ki mesajlaşmalar ve mailler 2014 yılında var, 2012 yılında var, 2015 yılında var, 2018 yılında var. Yani bu adamın aslında ne olduğu ve hangi suçlara karıştığı belli. Evet, onunla her iletişim kuran o suçu işlemiştir değil ama bu suçu işleyen bir adamla iletişim kurduğunu bilerek kurmuştur diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şantaj ağı var demiştim ya size. Yani şantaj ağını şu şekilde elinde tutuyor. Bir yumuşak güç olarak tutuyor. Önce sıcak ilişkiler, daha sonra her türlü zaten bir o adasında o koca oda dolusu güvenlik kamerası ve ekipmanlarının olduğu bulunmuç. Daha sonra işine gelmeyen, ona ters düşen, dediğini yapmayan insanlara hemen bu şantajlar üstü kapalı, tehditvari şekilde mesela Bill Gates'in bir hastalık kaptığı iddiaları, gayri ahlaki ilişkiler içerisinde olduktan ve o adi suçlara bulaştıktan sonra hastalık kapması, eşinin haberi olmaması için aralarında bir çekişmeler ve benim dediğimi yapsaydın işte gibi üstü kapalı tehditler olmuş. Buna daha geleceğiz fakat bir sonraki aşamamızda medya ve algı yönetimi var. Zaten bu en yakın ortağı olarak gözüken Ghislaine Maxwell isimli kadın aslında zengin bir ailenin kızı. Babası Robert Maxwell, kendisi de bir medya patronu ama hakkında casusluk iddiaları olan bir adam ve çok enteresan bir şekilde kendi hayatına mı kıydı yoksa öldürüldü mü bilinmeyecek şekilde teknesinde ölü bulunan bir adam. Ghislaine Maxwell babasının bu kurduğu imparatorluğu yönetmek gibi bir misyona bürünüyor ve ondan sonrasında zaten Epstein'le iletişim kuruyor. Yani bu iletişim kurduğu kadın da aslında bir nevi ona bu network'ü sağlayan ve bu insanlarla, elit dediğimiz insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olan kadın. Elon Musk, Bill Gates demiştim ya size ve bu Epstein'in de çeşitli enteresan bilim dallarına olan ilgisinden de bahsetmiştim. Bu adamın söylenen o ki, iddialar o ki bir geleceği şekillendirme hayali, ütopyası var. Yani insan ırkını geliştirmek. Bu söylem size tanıdık geliyordur bir yerlerden. Bir laboratuvarının olduğu, şimdi yabancı kaynaklardan da okudum, dinledim. Oradan da anlayabiliyorum. Yani bir çiftlik yine olduğu ve laboratuvar ortamında olduğu ve bu çiftliğin hiçbir zaman gidilip kontrol edilmediği iddiaları da var. Hatta yine ortaya çıkan birkaç gündür ortaya çıkan bir sülfürik asit siparişi var. Çok yüksek, galon yani bir sipariş geçiliyor. Bunun ne amaçlı olduğu, ne kaynaklı, neyi yok etmek için olduğu da konuşuluyor. İnsan ırkını değiştirme, geliştirme
hayali var. İnsanın ömrünü uzatma hayalleri var. İşte bunlar da bu bilim çevrelerine, işte entelektüel kesimin diyebileceğimiz bu insanları aslında bir mıknatıs gibi bir araya çekiyor. Böyle bir cazibesi de var. Özet olarak kimin kimle tanışacağı, kimin fonlanacağı. Yani bu adam finans sektörüne bile el atmış. Finans üzerine bile dünyaya yön vermeye çalışmış. Mesela Türk lirasının düştüğü üzerine Türk lirası alınır mı alınmaz mı muhabbetleri yapılıyor. Siyasiler üzerinden ülkelerin Rusya üzerinden, Türkiye üzerinden, Amerika üzerinden siyasileri yönlendirme çabaları olmuş, iddialar. Şantaj ve finans ağı iç içe geçmiş durumda bu olayda. Prince Andrew olayı var biliyorsunuz. Bu en yakın arkadaşlarından ve sürekli iletişim halinde olduğu bir adam. Hatta Prince Andrew'un da biliyorsunuz ki prenslik ünvanı elinden alındı. Çünkü bu iddialar artık iddialıktan çıkmış durumda olacak ki prensliği de elinden alındı. Şimdi Prince Andrew gibi bir adamla neden iletişim kurdu ve neden onu bu çemberin içerisine dahil etti? Elbette ki itibar kalkanı olarak kullandı ve söylenen o ki yine kraliçenin mal varlığına o zamanlar için idare eden bir kişi olduğu için bir takım finansal desteği de Epstein'e Prince Andrew tarafından sağlanmış. Epstein Prince Andrew'u elinde bir şekilde şantaj veya onun zaaflarını, adi ve kötü zaaflarını bilerek onu kendi içerisine yakın tutma çabası da sarayla bir bağ kurma çabası idi. Düşünün, İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden birinin de içerisinde bulduğu bir skandalı patlatmak çok kolay değildi. Ve yine bu kurduğu ilişkiler istihbarat adına da ona bir dokunulmazlık sağlasın diye kuruldu. Ve bu da gerçekten de onun işine yaradı. 2008 yılında da mahkumiyetinde çok hafif bir ceza almasını sağladı. Epstein'in finans ağını kullanarak nasıl bir dokunulmazlık, nasıl tırnak içerisinde aslında nokta olmasına rağmen nasıl bir hayırsever olarak anılması olayına da gelecek olursak, dünyanın en prestijli okulları MIT ve Harvard'ta da bir takım fonlanma ve bağış olayları yaşandı. Hatta bu Epstein'in bir suçlu olarak damgalandıktan sonrasında devam eden bir fonlanma ve bağış olayıydı. Bu bağışlar sayesinde hatta Bill Gates Vakfı, işte çocuk felci aşılarının bulunması, bir röportajında kendisi açık açık söylüyor. Ve çocuk felcinin işte çocuklarla alakalı düşünebiliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Fonladıklarını ve böyle bu tarz hayırseverlikler yaptıklarını söylüyor. Tabii ki bunların hepsi bir kılıf. Bu da çok dünya üzerinde görülen bir olay, görülen bir vaka. MIT Media Lab direktörünün bu parayı gizlemek için özel çaba sarf etmesi, Epstein'in finansal gücünün en katı etik kuralları bile nasıl deldiğini bize gösteriyor. Epstein, Amerika'nın siyasetinin kilit isimlerini, kampanyalarını fonlayan kişilere de doğrudan erişim sağlıyordu. Demiştim ya size, Victoria's Secret sahibinin yakın arkadaşı olduğunu söylemiştim. Dönemin politikacılarının Epstein'in özel uçağı Lolita Express'e binmesi, bu uçaklar sadece bir seyahat veya tırnak içerisindeki o adi suçları gerçekleştirmek için değil. Belki o binenler o şekilde görüyordu ama bu uçakların içerisinde veya gittikleri yerlerde aslında bir siyasi şantaj veya bir pazarlık da yapılıyordu elbette. Siyasetçilerin, toplumlara, kitlelere yön verecek, bilimle uğraşanların, sanatla uğraşanların aslında bir açığının olmaması gerekir. Bir defosunun olmaması gerekir. Çünkü açığı ve zaafları olan kişiler aslında yönlendirilmeye en müsait kişilerdir. Yani düşünün ki bir kişinin açığı yok. Evet, çeşitli iftiralara maruz kalabilirsiniz ama alnınız hala açık ve omurganız dik olur. Ama eğer açığınız varsa, ahlaki olarak gayri ahlaki ilişkiler içerisindeyseniz siz ne yapacaksınız? Bunun ortaya çıkmaması için çok fazla taviz vereceksiniz. Yapılmaması gereken şeyi yapacaksınız. Kötü bir şeyi güzelmiş gibi göstereceksiniz. Medya ayağında çok şeyler döndüğünü düşünüyorum. Siyasi ayağında çok şeyler döndüğünü düşünüyorum. Bütün dünya genelinde. Zaten biliyorsunuz ki Amerika'daki olan bir siyasi durum, bir ekonomik durum bütün dünyayı etkiliyor. Bir kültürel durum. Çünkü Amerika bir kültürel hegemonya. Amerika kültürel hegemonyayı bütün dünyaya yayan bir devlet. Oradaki bir kültür, müzik olabilir, kılık kıyafet olabilir. Oradan çıkıp başka üçüncü sınıf ülkelere yayılıyor. Belki kendi ülkelerinde bu kadar çok halk içerisinde yokken gayri ahlaki ilişkiler daha katıyken, çünkü hiç de öyle değil. Yani Amerika'nın da işte başka o çok modern dediğiniz ülkelerin de katısı
tam katı olmakla birlikte bizim ülkemiz gibi daha 3. sınıf ülkelerde maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bazı şeyler empoze edilmeye çalışılıyor. Biz kültürümüzden uzaklaşmamız, kültürümüze bağlı olmamamız ve birbirimize düşmemiz için ben bunu hep söylüyorum. Videolarımda bunu hep söylüyorum. Bir insanın kültürüne sahip çıkması, bir insanın tabii ki de çağa ayak uydurmak farklı bir şey. Bu dengeler var, dengeler. Kültürüne bir yerden sahip çıkarsın. Geleneklerine bir yerden sahip çıkarsın. Bir yerden de yeni dünyayı yakalamaya çalışırsın. Bunun bir dengesi vardır. Ne tamamen eskiye odaklı, ne tamamen eskiyi bir tarafa atıp silip o yeni dünya düzeni dediğimiz o düzenin getirdiği o savruk hayata kapılmak. Çünkü görüyorsunuz yeni dünya düzeni dediğimiz veya modayı, kültürü, işte siyaseti kimlerin yönettiğini, bu video bunun için çekildi zaten. Kimlerin elinde olduğu ve kimlerin hangi tavizlerle, hangi zihin yapılarıyla bu kararları aldığını biz halklar olarak, dünya halkları olarak yavaş yavaş görmeye başladık. Komple teorileri dediğimiz şeylerin aslında çok da öyle değilmiş. Evet, çok da öyle değilmiş demeye yavaş yavaş başladık. Uyanık olmak gerekir. Bir şeyleri görmek gerekir. Bir şeyler dayatılan şeylere körü körüne inanmamak gerekir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu ağ üzerinden, bu kurulan sistem üzerinden okumaları sizler nasıl yapıyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.